Savaşlar edebiyatta genelde erkek sesleriyle konuştu sanki. Şöyle birkaç kitaba bakalım mesela. Kadınlar ya aşk ilhami ya fonda bir figür ya da tamamını yok. Selam, ben Alin ve bugün bahsedeceğimiz roman bambaşka. 20. yüzyılın ilk feminist romanı Ateşten Gömlek. Halide Edip ne yapmış biliyor musunuz? Kadını alıp hikayenin tam ortasına koymuş. Hem de eşit bir savaşçı olarak. Her zamanki gibi kolaylık olsun diye aşağıda zaman kodları ve altyazılar var. Hadi başlayalım. Her şey İzmir'de başlıyor. Ayşe Yunan işgali sırasında hem kocasını hem de küçük oğlunu kaybediyor. Evi yıkılmış, hayatı sıfırlanmış. Sonra İstanbul'a gidiyor. Bu andan itibaren Ayşe artık birinin karısı değil. Sadece bir fikri kalan bir insan. Hani video oyunlarında olur ya, karakter bir canını kaybeder ve yedek hayat başlar. Ama bu sefer bambaşka bir yoldan gider. Ayşe İstanbul'a geliyor. Herkes vatanı konuşuyor ama kimsenin terlemeye niyeti yok. Sonra Sultanahmet Meydanı'ndaki mitinge çıkıyor ve milletin çay eşliğinde fısıldadığı şeyleri yüksek sesle söylüyor. Bu sahnenin tarihi bir temeli var. Halide Edip gerçekten o mitingde konuşmuştu. Burada Ayşe artık ilham perisi değil, tarihin içinde yer alan yeni kadının sesi oluyor. Tam da bu an milletin uyanışını ve ağacının harekete dönüşmesini simgeliyor. Aranızda bir ekibi harekete geçirmeye, bir şeyler organize etmeye çalışan olduysa ne kadar zor olduğunu çok iyi bilir. Ayşe, İhsan ve Peyami Anadolu'ya doğru yola çıkıyor. Onlara Mehmet Çavuş katılıyor. Sıradan bir köylü. Vatan şiirleri yazmaz, sadece cephane kutularını taşır. Mehmet tam anlamıyla o meşhur yaparıza bir ruhu. Az laf, çok iş. Peyami düşünür, Ayşe inanır, Mehmet taşır. Ayşe hemşire oluyor. Peyami ona yardım ediyor. İhsan ise cephede savaşmaya devam ediyor. Bu noktada Kezban'ı görüyoruz. Genç, etkilenen bir kız. Ayşe gibi olmak istiyor. Kahramanlığa hayran ama bunun hangi bedenle geldiğini pek anlamıyor. Kezban sanki tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi gibi beyaz önlük ve aşık olduğu hoca için gelmiş. Ama ne fikir var, ne gerçek bir amaç. Cepheye gitmek istemesinin sebebi birilerine faydalı olmak değil, Peyami'ye olan aşkı ve Ayşe'ye duyduğu kıskançlık. Ayşe ve Kezban aslında aynı kaderin iki farklı kuşağı. Ayşe, savaşın çoktan yakıp geçtiği kadın. Kezban ise daha ateşe doğru yürüyen ve o ateşi güzel bir şey sanan. Peyami Ayşe'ye aşık oluyor. Duygusu güçlü ama karşılıksız. O acı çekiyor. Ayşe ise yoluna devam ediyor. İhsan hep yanında ama aralarındaki şey tutku değil, sorumluluk. Sanki Halide Edip şöyle diyor. Bu ülkede aşka bütçe yok. Her şey vatana gidiyor. O yüzden aşk hikayesi yarım kalıyor. Bu hikayede kişisel mutluluğa yer yok. Karar savaşı başlıyor. İhsan hayatını kaybediyor. Ayşe ağır yaralanıyor ve ölüyor. Peyami hayatta kalıyor ama bacaklarını kaybediyor. Sadece Mehmet sağ kalıyor ve yoluna devam ediyor. Bu bir savaşın sonu değil, bu bir metafor. İdealizm Ayşe ve İhsan ölüyor. Romantizm Peyami sakat kalıyor. Halk Mehmet ise yaşıyor ve yoluna devam ediyor. Yazar bu üç kadarla şunu gösteriyor. Bir ülke yeniden doğacaksa biri yanmalı, biri hatırlamalı, biri de inşa etmeli. Ama en ironik olan ne biliyor musunuz? En az kahramanlık laf eden kişi hayatta kalan tek kişi oluyor.
Peyami hastanede günlüğünü yazıyor. Roman boyunca her şeyi onun gözünden okuyoruz. Ama doktorlar defteri incelediğinde Ayşe ve İhsan'a dair hiçbir kanıt bulamıyorlar. Peyami sonunda ameliyat masasında ölüyor ve okura sadece şu soru kalıyor: gerçekten böyle insanlar var mıydı, yoksa hepsi onun kafasında mıydı? Final açık bırakılmış. Yazar sanki şöyle diyor: belki de bir milleti ayakta tutan şey gerçekler değil, inanmayı seçtiğimiz hikayelerdir. Neden ateşten gömlek? İsim aslında kıyafetle ilgili değil. Ateşten gömlek öyle biri sana giydirdi diye değil, senin kendi isteğinle giydiğin ama bir daha çıkaramadığın şeydir. Ayşe acıdan gömleği giyiyor. Her şeyini kaybetmiş, o zaman savaşacak. İhsan görev duygusundan sonuna kadar hizmet, Pemi ise vicdandan. Ne olduğunu anlıyor ama geç kalıyor. Her biri başka bir acının içinde. İlginç olan şu: romanda kimse zorlanmıyor. Herkes kendi kararını veriyor. Ama bu gönüllülük biraz yanıltıcı. Çünkü o gömleği canları yansa bile çıkarmıyorlar. Peki düşünelim, bugün bizim ateşten gömleğimiz ne olabilir? Kimi için borçlar, kimi için işi, kimi için ailesi. Ayşe, Halide Edip'in alter egosu. Ayşe'ye baktığımızda sıradan bir karakter değil, daha fazlası. Aslında Halide Edip'in ta kendisi ama bunu açıkça söyleme hakkı yok. Ayşe'nin yaptığı her şeyi Halide Edip de yaptı. Sultanahmet mitingine çıktı, hastanede çalıştı. Ama 1920'li yıllarda bir kadının ben demesi kolay değildi. O dönem kadın olup fikir söylemek silahsız savaşa çıkmak gibiydi. Halide Edip kendini karakterlerin arkasına saklıyor. Onun yerine hikayeyi Peyami anlatıyor. Çünkü edebiyatta girebilmenin yolu erkek bir sesle konuşmaktan geçiyor. Ayşe izin istemeden konuşan ilk kadın. Düşünsenize, sansür nasıl delirmiştir. Herkes her şeyi anlıyor ama kimse bir şey diyemiyor. Çünkü kayıt üstünde sadece bacaklarını kaybetmiş bir entelektüelin ateşli hayalleri. Peyami ateş etmeyen akıl. Peyami anlatıyor ama yaşayamıyor. Görüyor, hissediyor ama harekete geçemiyor. Finalde bacaklarını kaybediyor. Ve bu sadece bir trajedi değil, aynı zamanda bir sembol. O harekete geçmeyen akıl. Yani tam da imparatorluğun son dönemindeki tipik Osmanlı aydını. Her şeyi biliyor ama iş yapmak yerine yazı yazıyor. Bu arada böyle bir entelektüeli daha önce bir videoda konuşmuştuk. Hatırladınız mı? Linki şuraya bıraktım. Ayşe bir ikon değil, kırılmış bir insan. Ders kitaplarında Ayşe ideal kadın olarak anlatılır. Güçlü, kararlı, kusursuz bir vatansever. Ama dikkatli okursan görürsün ki o aslında bir kahraman değil. Artık başka türlüsü mümkün olmayan bir insan. Ayşe savaşa vatanını sevdiği için değil, geriye başka hiçbir şey kalmadığı için gidiyor. Bu bir ideal değil, bir travma sonrası sendromun sembole dönüşmüş hali. Kezban, Ayşe'nin genç versiyonu. Birçok kişi Kezban'ı yan karakter olarak görür ama dikkatli bakarsan onun Ayşe'nin her şey yanmadan önceki hali olduğunu fark edersin. Kezban da en az Ayşe kadar cesur ama onun motivasyonu vatan değil, ait olma duygusu. Ben de bir şeyin parçası olayım istiyor. Ben de işe yarayayım. Ve Halide Edip şunu gösteriyor: bir millet sadece kahramanlıkla değil, biraz da naiflikle doğar. İşte burada iş biraz ironik ve hatta biraz hüzünlü oluyor. Ne Kezban ne de Ayşe Peyami'ye uygun değildi. Çünkü Peyami kötü biri olduğu için değil, hayatta hep biraz uzaktan baktığı için onlara zaten yaklaşamazdı. Belki de bu yüzden geriye sadece bir defteri kaldı. Çünkü yanan bir kadına da, hayal kuran bir kadına da kalemle yaklaşamazsın.
hayatla yaklaşman gerekir. Şöyle bitirmek istiyorum. Bence ateşten gömlek bir savaş metaforu değil. Bu, ideallerin her zaman bedenden daha sıcak olduğu bir ülkede yaşamanın metaforu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.